Şimdi şansıma bakar mısınız? Bugün Malta Maratonu varmış. Bugün ayın 25 Şubat ve saat 4.30 ile 1 arası şey yokmuş. Otobüs yokmuş. Malta ile Valletta ile burası arası. Ben de kaç gündür buradayım. Bekle bugüne denk geldim. Hem hava yağmurlu. Dediğim gibi bakın. Hem de otobüs yok. Ha şöyle bir şey, saat birden sonra var. Ama birden sonra gidip gelmenin de bir manası olur mu bilmiyorum. Yani sanırım ben Malta'ya gelip de başkent Valletta'yı görmeden geri dönen ilk kişi olabilirim. Hem de 4 gece 5 gün kaldıktan sonra. Neyse. 10 dakika yürüdükten sonra otobüse yetiştim. Tam ben durağa varacakken otobüs geldi. Neyse koşa koşa yetiştim. Şimdi Valletta'ya doğru yola çıkıyoruz. Sanırım bir yarım saat sonra orada olurum. Ama bakın yağmurlu gerçekten. Hatta sadece yağmur değil, rüzgar falan da var. Biraz fırtınalı bir hava. Şimdi biz yoldayız hala. Görünüyor mu bilmiyorum. Bakın tuhaf bir biçimde. Az önce otobanla dahil. Şimdi böyle şehir içinde de trafik var. Yani normalde saat 11'e geliyor ve bugün pazar. Hani hafta içi bile değil. Trafik olması beni şaşırttı açıkçası. Çok ağır ilerliyoruz şu anda. 13A numaralı otobüsle geldik. Hepimiz sanırım burada indik. Otobüsün son durağı olmalı burası. Bu durumda Valletta'dayız sanırım. Bakın rüzgardan şapka uçtu ya. Çok Yani Valletta'ya gelmek için çok da uygun bir gün değil sanırım. Fırtınalı bir gün. Neyse. Yine de elimizden geldiğince bir gezmeye çalışalım. Burası çok güzel bir bölge. Nereden başlasam bilemiyorum. Şu sağ tarafımda deniz var. Sol tarafımda da böyle tarihi bazı yapılar var. Bu da çok güzel bir otele benziyor. Hotel Funisia. De gösteremedim otobüste olduğumuz için. Çok güzel tarihi binalara, yapılara denk geldim. Böyle tipik Malta mimarisi. Ancak şunu söylemek zorundayım. Birçoğunun, hemen hemen hepsinin ortak noktası şuydu: bakımsız kalmış olmaları. Ve bu beni çok üzüyor gerçekten. Böylesine güzel bir mimarinin yıkılmaya bırakılması ve yani hani artık kurtarılamayacak olanların yerine de böyle nevdüğü belirsiz çok tuhaf yapıların yapılıyor olması. Görüyor musunuz ağaçları? Şimdi ben şu soruya cevap verelim o zaman. Malta'ya kışın tatile gelmek mantıklı mı? Şimdi ilk geldiğim birkaç günü göz önünde bulundurursak güzel hava vardı. Çok idealdi. Ama bugün yok. Bu durumda şöyle oluyor. Hava durumuna bakıp gelmeniz mantıklı olur. Bunlar da zeytinler çok güzel tutmuşlar ya. Yerler zeytin dolmuş bu arada. Güvercinler de zeytin mi yiyorlar acaba? Şurası sanırım Valletta'nın ana otobüs durağı. Bütün otobüsler buraya gelip buradan kalkıyorlar. Burada da bir köprü varmış. Şu karşıya geçmek için ama şu an kullanımda değil. Evet, Valletta'ya tekrardan hoş geldiniz. Hemen şöyle bir şarkı patlatayım. Sana dün bir tepeden baktım Aziz Valletta diye. Şöyle, şu an neredeyim, nereye gitmem gerekiyor hiç bilmiyorum açıkçası. Ya ben acaba Valletta'ya gelmeden mi indim? Ondan da emin olamadım. Çünkü yani şehir karşıda duruyor. Ben buradayım. Yani sanki suyu geçemedik yine gibime geliyor, bilemiyorum. Buraları bilenler, eğer öyle bir hata yaptıysam lütfen benimle dalga geçmesinler. Ya da şu karşıya nasıl geçiliyor? Evet, sanki yani şu karşı taraf Valletta'ysa burası neresi? Ya da her iki tarafta Valletta mı karşılıklı? Yani iki yakadan belki oluşuyordur. Bu durumda karşıya nasıl geçiliyor? Bu arada burası Herbert Ganado Garden adında bir park, bir bahçeymiş. Evet, sanırım ben otobüsten biraz erken inmişim. Bakın Valletta. Aşağıdan da otobüsler geçiyor gördüğüm kadarıyla. Sanırım şöyle şu tarafta yani iki yakayı birbirine bağlayan yol ya da köprü gibi bir şeyler var zannedersem.
emin olmamakla birlikte. Şimdi ben böyle bir yere çıktım. Böyle kale gibi bir yer. Şöyle bakın, kayalığın üzerine yapılmış sanırım. Bakın şu komple kayalık çünkü belli. Şöyle. Şimdi buradan yukarı çıkacağım artık. Ha, şurada da bakın toplar var. Sanırım Valletta'da daha önce bir videoda izlemiştim. Düzenli olarak şeyler, hafta sonunda öyle mi bilemiyorum ama her gün saat 12'de böyle top atılıyor falan denilmişti. Bilemiyorum. Yani ben biraz sanırım bu etrafta gezer dolaşırım, sonrasında kahve içer ve otelime doğru giderim. Aa, bakın şu arkadaki bina da kalenin arkasındaki bina. Şeymiş, Malta Sentral Bankası'ymış. Wow. Bakın çok güzel bir yer. Aa, evet. Demek ki illa da suyun karşısına geçmeye gerek yokmuş. Ya hatta acaba bu tarafta, bu kısımda şey mi, Valletta mı? Bilenler bizi bilgilendirsinler lütfen. Şimdi şey diyebilirsiniz ya, sen hani oraya çekim yapmaya gitmişsin, biraz bilgilen de ona göre bize sen bilgi ver diyebilirsiniz. Ben de işler öyle işlemiyor çünkü ben böyle keşfetmeyi seviyorum. Aha, evet, sanırım Valletta merkezdeyim ya. Aa. Evet, peki bu durumda şu karşı taraf neresi? Sabahtan beri benim Valletta dediğim. Şimdi burası Castil Plaza'ymış. Plaza Castiglia. The Valletta Square. Ey, yay! Valletta Square karşı tarafta. Ya, biraz ileride olduğuna göre tamam, burası Valletta o zaman. Doğru gelmişim. Evet. Şu an Valletta'dayım. Sadece karşı taraf neresi o zaman, bu durumda onu bilemiyorum. Bakın, buraya da girebiliyorsunuz. Opening hour ücretsiz giriş de yapılabiliyormuş. Ama ne ki bu? Yaratıcılık, ulusal yaratıcılık galerisi, müzesi gibi bir şey. Bir bakalım. Neyse, sizin için sordum, öğrendim. Burada çalışan birine. Burası şu an bulunduğumuz yer Valletta'ymış. Yani evet, doğru gelmişim, ben Valletta'dayım. Karşı tarafta farklı bir adaymış. Gozo adında bir adaymış. Ben de sabahtan beri şey yapıyorum. Ay, benim karşıya geçmem gerekiyordu, neden böyle falan diye. Ve nasıl? Evet. Okyanusun karşısı artık deniz mi okyanus mu? Ocean dedi. Ama normalde sea. Akdeniz değil mi? Velhasıl suyun karşısı, ben su diyerek geçiştireyim bu durumda. O da şey, başka bir ada. Evet, burada sanırım toplar atılıyor. Bu da polis şeymiş, polis ya. Şöyle etrafta çok güzel tarihi yapılar var. Bakın, bunlar işte böyle tipik gerçekten şey, Malta mimarisi. Benim çok beğendiğim. Burada şehrin ortasına şey kurmuşlar. Düzenli olarak burada duran mı, yoksa dönemsel bir konser için mi kurulmuş bilmiyorum. Bir konser alanı. Bu arada yağmur yağıyor. Kamera zarar görmesin diye maalesef şey yapacağım ben ya. Mecburen. Kamerayı kapatacağım. Ama gerçekten güzelmiş Valletta. Jean de Valletta. Şehre ismini veren kişi bu arada. Onun da bir hikayesi var. İlgi alanınıza girerse araştırırsınız. Yani bu kadar olur. İşte ünlü, bildiğiniz İngiltere'nin telefon kulübeleri Valletta'da. Bu da böyle güzel bir anıt. Renkli, değişik. Şurada da şey var. Daphne Caruana Galizia adında araştırmacı bir gazetecinin resmi öldürülmüş. She was killed because she mattered. Bilmiyorum artık neyi araştırıyordu, neye dokundu, ne oldu tam olarak, mevzuyu bilmiyorum. Justice for Daphne. Daphne için adalet. Bu da sanırım şey,
Rus bir muhalifmiş, politikacı, aktivist öldürülmüş. Son zamanlarda haberlere çıkmıştı, evet, yakın zamanda olan bir şey, şimdi hatırladım. Şimdi denk gelmişken burada çok merkezi bir yerin menüsünü göstereyim. Mesela croissant falan var 2 euroya. Brunch var 10 euro 50 sente. Bence fiyatlar burası için, merkez için uygunlar. Vegan cake var 6,5 euro. Normal cake var 5 euro falan. Böyle. Yani şeyi anlamlandıramıyorum ben hala. Bazı YouTube kanallarında işte Valletta, Malta şimdiye kadar gittiğim en pahalı ülke falan yorumları, neye göre yapıldı hiçbir fikrim yok. Dediğim ya, ucuz değil. Benim de şimdiye kadar geldiğim en ucuz ülke değil ama normal, yani Avrupa standartlarına. Bakın bir top dondurma şurada şu anda 2,5 euro. Burası merkez, yani daha merkezi, daha turistik bir yer yok. Full English breakfast burada 12 euro. Evet, başka yerlerde, diğer geldiğim yerde 6 euroydu. Burası 2 katı, çünkü burası böyle bir yer. İçine bakar mısınız? Wow! Hatta böyle bir yer için bence yani gayet uygun. İçi çok güzel. Bakalım, ben de gelirim belki buraya, ama sıra var işte. Güzel. Bu da çok güzel bir meydan. Ya dediğim gibi, insan hangi sokağa gireceğini şaşırıyor. Çünkü hepsi birbirinden güzel gerçekten. Ben yine de dümdüz gitmeye devam edeyim, bir bakalım. Tam da Türkiye'de zabıtaların yaptığı işi şu anda polis yapıyor. Şurada çardak tarzı bir şeye söküyorlar sanki. Evet, bu yol böyle devam ediyor. Yolun sonuna kadar gitmeyeceğim. Dediğim gibi görülmesi gereken çok fazla yer var. Bazen tercihlerde bulunmak gerekiyor. Şimdi yine böyle bir yerin menüsünü göstereyim size hemen. Burası da sanırım, evet, Çin lokantası tarzında bir yer. Espresso 1,5 euro mesela. Cappuccino 2,5 euro. Bence uygun, gerçekten uygun. Merkezi bir yer için uygun. Zannetmeyin, ben zengin biri değilim. O yüzden her gördüğüm şey ucuz ya da işte çok uygun demiyorum. Yani gezdiğim, gördüğüm kadarıyla şehir karşılaştırmaları falan yapıyorum. Ondan dolayı uygun buluyorum açıkçası. Ve sanırım ben birçok şeyi Belçika ile kıyaslıyorum. Belçika da ucuz bir ülke değil maalesef. Evet. Ay, bu sokak da çok güzel ya. Ben böyle girip, ya da neyse diğerinden gireyim. Ya bakar mısınız şu yapıya? Ne kadar güzeller değil mi? Bilmiyorum, bana mı öyle geliyorlar acaba sadece? Hepsi birer sanat eseri. Ve maalesef dediğim gibi birçoğu da yok olmaya, yani yani iyi bakılmıyorlar. Yok olmaya bırakılıyorlar. Ve sonra da yerine tuhaf tuhaf yapılar geliyor. Ay, şimdi ben aşağı doğru yürürken bir şey fark ettim. Önce size şunları bir göstereyim. Tarihi yapıları falan. Böyle, bu da çok şık bir hanımefendi. Böyle. Böyle İngiliz kraliyet ailesinden gibi. Velhasıl şurada karşıda kahverengi bir bina var suyun karşısında. Bunları da gösterelim. Ve o binayı ben tanıyorum. Çok iyi tanıyorum. Kaç gündür o etrafta gezip duruyorum ben çünkü. Orası bildiğiniz Saint-Julien ve Siriema tarafları. Benim kaç gündür konakladığım yer. Yani aslında şöyle iki yakayı birbirine bağlayan bir köprü gibi bir şey olsa ben çok rahatlıkla yürüyerek gidip gelebilirmişim. St. Paulos Pro Katedrali burası bu arada. Evet, bahsi geçen bina. Evet, tam olarak şu karşısı. Ya köprü falan olmaması çok kötü ya.
Şimdi ben şeye kadar tam inmedim açıkçası, su kenarına kadar. Çünkü aşırı derecede rüzgar vardı. Gitmedim, geri döndüm, yürüyorum. Şimdi şurada size bir yerin, yine pizzacının menüsünü göstereyim. Mesela burada margarita 9 euro başı. Şu ileride, biraz daha ileride margarita fiyatı 7,5 euro. Her zaman margaritayı fiyatı referansı olarak alıyoruz. Burada da 7,5'tu sanırım, evet. Çok güzel ara sokaklar var ya. Aslında böyle geleceksin, burada birkaç gün kalacaksın ve tek tek bütün ana sokaklara girip böyle ara sokaklarda kaybolacaksın. Bak, bu da Çin restoranı böyle fiyatları. Bugün kameramda bir sıkıntı var sanki ama neyse. Of, çok fena ya. Yani mesele sadece yağmur değil, çok fena da rüzgar var. Bayağı bildiğiniz fırtınalı bir hava. Bugün Valletta'da hakim. Ben başka bir ara sokağa girdim bu arada. Saç baş darmadağınık bir vaziyette. Ben burayı böyle uzaktan nedense şu şeyden dolayı Chinatown gibi bir yer olarak hayal ettim ama değilmiş. Burada da çok fazla şey var, bu pergole sistemi falan tarzında böyle şey. Evet, hepsine bakın, bu sokak komple. Aha, evet. Bu sokağın hepsinde komple sonuna kadar görüyorum şu an. Bu tarz yerler var böyle pergole, o sokağın ortasına konulmuş. Evet. Nasıl? Yine bir meşhur İngiliz telefon kulübesi. Burası da böyle kafeciler falan yeri sanırım. Böyle. Food Market adında bir yere girdim. Of, bir sakin. Food Market adında bir yere girdim. Girişte bir yerin reklamı vardı. Full breakfast, English breakfast 7,5 euro diye. Böyle burada çeşitli büfeler var. O İtalyan ve Çin sanırım. Aşağısı da market. Evet. Oh, şimdi burası iyi geldi, sıcak. Tabi buram buram yemek kokuları her taraftan geliyor, o ayrı mevzu. Mesela bakın, bunlar da sandviç fiyatları. Şu kocaman focaccio hem cheese 4 euro, yanındaki 4,80, yanındaki 5. Bu 3 euro. Daha ne olsun yani, bence uygun. İçeride hakim var. Fırtınadan dolayı ben şeye geri döndüm hemen, Julien'e. Costa'ya gittim önce. Hemen şurada McDonald's'ın karşısındaki, orası doluydu. Ben de bu defa şans vereyim dedim, McCafe'nin kahvelerine ve bakın, inanın bana, çok güzel görünüyor bu. Evet. İşte gerçek espresso macchiato budur bak. Mesela şeyden bile çok daha iyi, dün Costa'da içtiğimden. Ve orada 2,5 euroydu. Burada 1,65. Yanında da bunu aldım, 95 sente makaron. Toplamda 2,60 tuttum. Bence buraya geldiğiniz zaman kafelerde gönül rahatlığıyla kahve içebilirsiniz. Kahveleri gerçekten oldukça profesyonel ve iyi yapıyorlar. Bu arada buranın da manzarası var tabii. Hemen onu da gösterelim. Bakın.
Şu karşısı benim dün 2 defa gidip oturduğum, aslında yok, toplamda geldiğimden beri 2 defa oturduğum Costa. Burası da işte karşısındaki şey, McDonald's. Buranın da deniz manzarası var ve şey, terası falan da var ama yağmurlu olduğu için gidemiyorum şu an. Bakın, deniz manzarası güzel. Bakın, McDonald's'a çok güzel bir uygulamaya denk geldim. Autizmlileri düşünerek böyle sessiz oda uygulaması yapmışlar. Çok iyi.